Bir kitap ile istediğiniz herhangi bir oyuncuyu sunucudan kalıcı olarak atabileceğinizi söylesem bana ne derdiniz? Evet, bunu gerçekten yapabilirsiniz. Elimde tuttuğum bu kitabı yere attığımda karşımdaki veya o alana giren tüm oyuncular tekrar girememek üzere sunucudan atılıyor. Bahsettiğimiz bu kitapta öyle içerisinde virüsler içeren veya sunucuyu hackleyen sıra dışı bir kitapta değil. Bildiğimiz yazılı kitap yazmak için kullanılan kitap ve tüy kalem eşyası. Ve bu açık sadece spesifik bir sürüme değil, Minecraft'taki bütün versiyonlarda geçerli olan ve çözümü ise sadece limitler belirlemek olan MBT zafiyeti. Minecraft'ta her eşyanın MBT adında bir veri kimliği vardır. Oynadığım dünyanın save klasöründen player data ile kendi oyuncu datamı buluyorum. MBT Explorer programı yardımıyla bu datayı açtığımızda oyuncunun konumundan açlık seviyesine kadar tüm bilgiler burada yer alıyor. Aynı şekilde envanterimizdeki eşyaları da görebiliriz. Örneğin bir Diamond Sword ID'li eşyaya sahip olduğumu ve kırılmazlık 3 büyüsü basıldığını görebiliyorum. Bir kitabın içindeki yazıları görmek için Pages klasörünün içerisine dalıyoruz. Ve orada yazan metni okuyarak kitapla ilgili her şeyi öğrenebiliriz. Örneğin sıradan kitap isimli bir kitabın içerisinde "Selam ben Miraç" yazısını görüyorum. Normalde klavyeden yazdığımız her bir harf sunucu belleğinde sadece 1 byte yer kaplar. Yani bu kitap toplamda 16 byte'lık bir veriye sahip. Ancak geliştiricilerin eskiden gözden kaçırdığı kritik bir detay vardı. Özel Unicode sembolleri. Mesela karmaşık bir Çince karakter veya Arapça bir sembol tek başına 3 ila 4 byte'lık yer kaplayabiliyor. Yani eğer bir kitabın içerisine bu sembollerden olabildiğince çok eklersek sunucu devasa bir paket göndermeye çalışacak ve oyununuz bunu kaldıramayıp çökecektir. Sunucuyu çökerten bu silahı üretmek için kendi Local Paper sunucumda küçük bir Java eklentisi yazıyorum. Yeni bir written book eşyası üretip meta verisine ismini ve sahibini yazıyorum. Ardından yeni ve boş bir string builder kullanıp for döngüsü kullanarak bellekte en çok yer kaplayan o sembolü 2000 kere stringimizin içine yazıyorum. 50 kere çalışacak bir döngüyle beraber kitabın 50 sayfa olmasını ayarladıktan sonra kitabın meta verisini yeni oluşturduğumuz meta verisiyle değiştiriyorum. Normal bir kitap 1 ila 2 KB iken bizim üreteceğimiz bu zehirli kitap 15 MB'lık devasa bir veri bombasına dönüşecek. Oyuncunun envanterine bu eşyayı ekledikten sonra silahımız artık hazır. Plugin'i derleyip server'a yüklüyorum. Oyuna dönüp komutu çalıştırdığımızda kitap envanterimize geliyor. Bu kitabı yere attığım an sunucu o bölgenin yani o chunk'ın hafızasına kitabı kaydediyor. O bölgeye giren herhangi bir oyuncunun bilgisayarı o kitabı görebilmek için sunucudan veri paketlerini talep ediyor. Fakat paket o kadar devasa ki istemcimizin ağ protokolü buffer overflow yani bellek taşması yaşayarak boğuluyor ve güvenlik önlemi olarak bağlantıyı anında koparıyor. Oraya adım atan veya oyuna o chunk'tan girmeye çalışan herkes aynı hatayı yiyip tekrar oyundan düşecek. Peki bunu kendi sunucumuzda nasıl etkisiz hale getirebiliriz? Çözümü aslında çok basit. Güncel sunucu yazılımları eşyaların veri boyutlarına katı limitler koyarak bu tarz taşkınların önüne geçebiliyor. Kendi sunucu dosyalarınızın arasındaki paperglobal.yml dosyasını açtığınızda item validation adında bir ayar göreceksiniz. Buradaki page limiti kitabın tek bir sayfasını taşıyabileceği maksimum veri boyutudur. Page max ise doğrudan o sayfanın karakter sınırıdır. Yani biz 15 MB'lık veriyi sunucuya sokmaya çalıştığımızda sistem bu limitlere bakıp eşyayı anında imha ederek sunucuyu koruyor. Eğer kendi Minecraft sunucunuz varsa hemen bu dosyayı açın ve limiti kontrol edin. Bakalım sunucunuz bu saldırıya karşı korumalı mı? Kendi item validation limitlerini bulanlar yorumlara yazabilir. Böylece riskli olanları uyaralım. Daha fazla Minecraft hilesi için videoyu beğenip kanala abone olun.